Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu harika motifi öreceğiz. Her şeye çok yakışacak bir motif. Örgüye yeni başlamış dahi olsanız çok kolay örebileceksiniz. Bu motif için 3 renk ip, 2,5 milimetrelik tığ ve bir makas kullandım. Öncelikle 3 boyutlu gül için ipimi alıyorum. Sihirli halkamı oluşturuyorum. Halkanın etrafına ilk trabzan için 2 zincir çekiyorum. Devamında 15 tane daha tekli trabzan yapacağım. Tekli trabzanları 16'ya tamamlayıp geliyorum. İpi iyice çekip halkayı sıkıyorum. İki zincirin ikincisine ilmek kaydırmayla batıp ikinci sıraya çıkıyorum. 3 zincir yapıp birinci trabzanı atlıyorum, sonrakine batıyorum. İkinci kemer için yine 3 zincir çekip bir trabzan atlayıp sonrakine batıyorum. Bu şekilde toplamda 8 kemer yapacağım. 8. kemer için yaptığım 3 zincirle ilk kemerin başlangıç noktasına batıyorum. İlk kemerin orta noktasına gelecek şekilde bir sık iğne yapıyorum. Tığıma ip alıp ikinci kemere ikili trabzan yapıyorum. Artık ikinci kemerdeyim. Buraya toplamda 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü kemerin ortasına sık iğne ile batıyorum. Dördüncü kemere 6 ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tekrar ederek 4 yaprağı tamamlayıp geliyorum. Son yaprağı da yapınca birinci kemere yaptığım sık iğneye ilmeği taşıyıp dördüncü yaprağı buraya bağlıyorum. Bir zincir çekip arka yüze geçiyorum. İlmeği ilk kemerin başlangıç noktasına gördüğünüz gibi taşıyorum. 3 zincir çekip bir sonraki kemerin başlangıç noktasına batıp bu sırada da 8 tane kemer oluşturacağım. Yine 8. kemeri ilk kemere bağlıyorum. Bir zincir çekip sadece bu sefere mahsus birinci kemerin ortasına sık iğne ile batıyorum. Tığıma ip alıp ikinci kemere bir ikili trabzan yapıyorum. Yanına 5 tane üçlü trabzan. Ve bir tane daha ikili trabzan yapıp ilk yaprağı oluşturuyorum. Üçüncü kemere bir sık iğne, dördüncü kemere yine bir ikili, 5 tane üçlü, bir tane daha ikili trabzan. 2 yaprağı da yaptım. 4 yaprağı da tamamlayınca birinci kemerdeki sık iğneye batıyorum. Şimdi 3. kat yaprakları yapacağım. 2 zincir çekip
ilk kemerin başlangıcına ilmeğimi taşıyorum. 3 zincir çekip bir sonraki kemere batıyorum ve bu sıranın ilk kemerini oluşturuyorum. Aynı şekilde 7 kemer daha yapıp geliyorum. Yine 8. kemeri birinciye bağlıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Buraya bir sık iğne, bir zincir, 5 ikili trabzan, bir zincir, bir sık iğne yapıp ilk yaprağı örüyorum. İkinci kemere geçip yine bir sık iğne, bir zincir, 5 ikili trabzan, bir zincir, bir sık iğne yapıp ikinci yaprağı yapıyorum. Her kemere bir yaprak, yani 8 yaprak yapıp geliyorum. 8. yaprağı yapıp ilk yaprağın olduğu kemere ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekip yine arka yüzdeki kemerin başlangıç noktasına gördüğünüz gibi batıyorum. Dört zincirle ilk kemerimi oluşturuyorum. 4 zincirle 8 kemer yapıp geliyorum. Yine 8. kemeri ilk kemere bağlayıp bir zincir çekiyorum. Artık pembe rengi sonlandırıyorum. Bu haliyle bile birçok projenizde süsleme olarak kullanabilirsiniz. Yeşil renk ile ilk trabzanımı herhangi bir kemere batarak oluşturuyorum. 3 ikili trabzan, üç zincir, 3 ikili trabzan yaparak ilk köşeyi yapıyorum. 2 zincir çekip sonraki kemere 3 ikili trabzan yapıyorum. İki zincir ve sonraki köşeye 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan yapıp ikinci köşeyi yapıyorum. İki köşeyi ve bir kenarı tamamladım. Aynı şekilde sırayı sonuna kadar örüp geliyorum. Krem rengi ipimle 3 zincirin üçüncüsüne
Gördüğünüz gibi ilmek kaydırma yapıp hem ikinci ipi dahil ediyorum hem de bir üst sıraya çıkıyorum. Yeşil ipi de alttan yürüterek 3 zincirle ilk trabzanı ve yanındaki trabzanların üstüne de ikili trabzanlar yapıp köşe boşluğuna geliyorum. Ancak üçüncü trabzanı yaparken ipleri değiştirip yeşile geçiyorum. Krem rengini alttan yürütürken yeşil iple köşe boşluğuna 3 ikili trabzan, iki zincir, 3 ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada köşelerde 2 zincir var, 3 değil. Yeşil iple 2 zincirden sonraki 3. trabzanı yaparken ip değiştirip krem rengi geçiyorum. Bir önceki sırada yaptığımız trabzanların üzerine ikili trabzanlar, aralardaki ikili zincirlerin üzerine de ikişer ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geldiğimizde yine son trabzanda ip değiştirip yeşile geçiyorum. Her defasında kullanmadığım ipi alttan yürütüyorum. Bu köşeye de 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan yapıyorum. Birlikte ördüğümüz iki köşe ve bir kenar gibi geriye kalan kısmı da örüp geliyorum. Sıramı tamamlamak üzereyim. Yeşil ipi kesiyorum. Yeşil ipin artık kısmını altta yürütürken kalan trabzanları da örüyorum. İlmek kaydırma ile bir üst sıraya geçiyorum. Üç zincir çekerek bu sıranın ilk trabzanını yapıyorum. Köşeye kadar her trabzanın üstüne ikili trabzanlar yapıyorum. Köşe boşluğuna 2 ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan yapıyorum. Diğer 3 köşeye de aynısını yapacağım. Kenarlardaki her trabzanın üzerine ikili trabzanlar öreceğim. Sıra sonunda görüşürüz. Sıra sonundayım. İlmek kaydırma ile sırayı kapatıyorum. İpi kesip
Motifimi sonlandırıyorum. Arkadaki tüm ipleri sağlamlayıp temizliyorum. Bu motifi ben çok sevdim. Umarım siz de beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.